Peygamber Efendimiz İsra yolculuğunda Cebrail ile ilerlerken bir mezardan yükselen çok güzel bir koku duydu. Bunun üzerine Cebrail, kokunun sahibinin Firavun'un zulmü altında imanını koruyan bir anne olduğunu söyledi. Bu kadın, inancından vazgeçmediği için çocuklarıyla birlikte kaynar suya atılarak şehit edildi. Son isteği, kendisi ve çocuklarının aynı mezara gömülmesiydi. Ölüm anında bile dilinden yalnızca Allah birdir sözü döküldü. Onun direnişi ve imanı yüzyıllar sonra bile hatırlanan bir seda olarak bizlere ulaştı. Maşita. Bir saray. Altınlarla süslü duvarlar, kibirle taşlaşmış bir taht. O, Firavun'un hizmetinde bir köle değil, Rabbine adanmış bir yürek. Maşita, Firavun'un kızının saç tarayıcısıydı. Her gün olduğu gibi Firavun'un kızının saçlarını tarıyordu. Tam o esnada elindeki tarak kaydı ve yere düştü. Eğilip tarağı alırken derin bir imanla bütün sarayı sarsan Bismillah sözünü söyledi. Maşita'nın dilinden dökülen o söz yalnızca bir kelime değil, karanlığın içinde parlayan bir umut, her harfi yıldırım gibi sarayın soğuk taş duvarlarına işleyen sarsılmaz inancın simgesidir. Duyduğu bu söze şaşkınlıkla dönen Firavun'un kızı şöyle söyledi. Babamdan başka Rabbin mi var? Zira babası kendisini ilah ilan etmişti. Ve Mısır halkının büyük bir kısmı ona boyun eğiyordu. Maşita en ufak bir tereddüt göstermeden cevap verdi. Benim de babanın da Rabbi Allah'tır. Bu söz sarayın ağır sessizliğinde yankılandı. Kız duyduklarını hemen babasına anlattı. Böylece Maşita inancı uğruna büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı. Bu söz Firavun'un gözlerinde parlayan öfkeyi ateşledi. Sarayın taş duvarları arasında tehditler yankılandı. Fısıltılar korkuya dönüştü. Firavun hain bir düşman gibi Maşita'nın inancına karşı amansız bir nefretle hareket ederek "Kimdir senin Rabbin?" dedi. Maşita'nın cevabı karanlığı yaran bir ışık gibi "Benim Rabbim göklerin ve yerin sahibidir." Kaynar kazanlar hazırlandı. Maşita'nın yüreğini kavuran o korkunç an geldi. Çığlıkları annenin ruhuna işleyen iki yavrusu birer birer kaynar kazana atıldı. Gözleri evlatlarına kilitlendi ama elleri onlara uzanamadı. Tam o an kucağındaki bebeğe sıra geldi. Küçük bebek her şeyin sona erdiği anda inanç dolu bir sesle dile geldi. Ey annem, sabret. Sen hak üzeresin. Muhakkak ki ahiret azabı dünya azabından daha şiddetlidir.
Bebeğin sesi manevi bir güç gibi yankılandı. Maşita bu sesle sarsıldı. Bebeğinin inanç dolu sözleri ona güç verdi. Ama bu bir son değildi. Bu zulme karşı imanın zaferiydi. Sabır. Gerçek manada sabır, imanı uğruna dimdik ayakta kalabilmektir. Maşita, gözleri önünde evlatlarını kaynar suya teslim ederken bile geri adım atmadı. Yüreğini saran ateş, kaynar kazandan bile yakıcıydı ama o, Rabbine olan imanını her şeyin önüne koydu. Biliyordu ki bu dünya sadece bir gölge, bir imtihan yeriydi. Ama ahiret ebedi saadet yurduydu.